Kim kimin elinde kalır belli olmaz. Çek de. Aras! Aras ne yapıyorsun? Yeni bölümde Aras ve Leyla'ya araba çarpıyor. Hakan'ın karanlık planları kendi ayağına nasıl dolanacak? Aras yıllardır aradığı kardeşinin kim olduğunu nihayet öğrenebilecek mi? Ve en önemlisi o masum gibi görünen detayların arkasında yatan büyük gerçekler neler? Arkadaşlar yeni bölümün şüphesiz en çarpıcı ve en çok konuşulacak olaylarından biri Hakan'ın Aras'a kurduğu acımasız kumpas olacaktır. Biliyorsunuz ki Hakan sırlarının ortaya çıkmasını engellemek için adeta gözünü karartmış durumda. Bu bölümde Aras'ı tamamen ortadan kaldırmak veya ona büyük bir gözdağı vermek için birkaç tane adam tutacaktır. Ancak o zeki Hakan'ın hesaba katmadığı çok büyük bir detay var. Kendi kızı Leyla. Kiralık adamlar Aras'a saldırmak için harekete geçtiğinde tesadüf eseri Leyla onları fark edecek. Aras için duyduğu endişe onu bir anda büyük bir kahramanlığa itecektir. Aras'ı ne pahasına olursa olsun kurtarmak isteyen Leyla onunla birlikte arabaya binip kaçmaya çalışacaktır. Fakat aksiyon burada bitmeyecek. Gözü dönmüş saldırganlar arabayla Aras ve Leyla'ya çarpmaya çalışacaklar ve onları adeta ölüme itmeye çalışacaklar. Peki bu korkunç olayın sonu nereye varacak? Açıkçası benim bu konudaki net teorim şu. Bu kaza öyle ufak sıyrıklarla atlatılamayacak, Leyla'nın ağır yaralanıp acilen hastaneye kaldırılacağını düşünüyorum. Ve asıl büyük dram, asıl ironi işte tam burada başlayacaktır. Hakan sırf kendi karanlık oyunları yüzünden hayatta en çok değer verdiği varlığı kızını ölümle burun buruna getirecek. Hastane koridorlarında yaşayacağı o büyük vicdan azabı ve pişmanlık Hakan karakteri için büyük bir kırılma noktası olacak. Daha da önemlisi ilerleyen bölümlerde bu kazanın arkasındaki ismin aslında babası olduğunu öğrenen Leyla çok büyük bir tepki gösterecektir. Bu olay baba kız ilişkisini onarlamaz şekilde yıpratırken Leyla'yı geri dönülemez bir biçimde Aras'ın safına çekecektir. Gelelim dizinin ana damarlarından birine. Aras ve kayıp kardeşi Teoman yani Demir. Videomuzun temel odak noktalarından biri kesinlikle Aras'ın o çarparak düşürdüğü aile fotoğrafı. O an hepimizin nefesi kesildi değil mi? Eğer Aras o fotoğrafa şöyle dikkatlice bir bakar, detayları incelerse yıllardır yana yakıla aradığı kardeşinin yanı başındaki Teoman olduğunu nihayet anlayabilir. Bütün o yapboz parçaları kafasında birleşebilir. Ancak bir saniye durun. Unutmayalım ki bu dizide sırlar öyle hemen kolay kolay çözülmüyor. Bugüne kadar her türlü gerçeğin üzerini büyük bir ustalıkla örten Hakan'ın bu noktada eli kolu bağlı oturması imkansız. Hakan'ın tam da bu kritik anda tekrar devreye girmesi, fotoğrafı bir şekilde ortadan kaldırması veya Aras'ın o gerçeğe ulaşmasını engellemek için şeytani yeni bir oyun kurması çok yüksek bir ihtimal. Senaristler bizi bu ha buldu ha bulacak geriliminde biraz daha tutacak gibi duruyor. Diğer yandan dizideki dengeleri değiştiren en kritik karakterlerden biri de şüphesiz Serhat karakteri. Serhat artık hikayede sadece yan bir karakter değil, bütün kilitlerin açılacağı anahtar konumunda. Ancak geçmişe dair öğrendiği sırlar arttıkça ne yazık ki hayatta kalma ihtimali de o oranda azalıyor. Hakan'ın en büyük korkusunun gerçekleri bilenlerin konuşması olduğunu çok iyi biliyoruz. Hakan'ın kurduğu bu yalan imparatorluğunu tehdit eden Serhat'ın susturulması artık an meselesi. Yeni bölümün sonuna doğru Serhat'ın hayatını tamamen değiştirecek, onu susturmaya yönelik çok büyük bir saldırıya uğraması benim için hiç şaşırtıcı olmaz. Fakat Hakan'ın bu hamlesi bir bumerang etkisi yaratacak. Çünkü Serhat'a yapılacak olası bir saldırı veya onun aniden ortadan kaybolması, yok olması Aras'ın şüphelerini daha da körükleyecek ve o gerçekleri öğrenme sürecini çok daha fazla hızlandıracaktır. Ava giden Hakan bu sefer çok fena avlanacaktır. Şimdi gelelim dizinin senaristlerinin ne kadar ince çalışıp zekice detaylar kurguladığına. Aras ve Teoman'ın kardeşliğine dair öyle ufak ama etkili ipuçları veriliyor ki
fark edince hayran kalmamak elde değil. Örneğin Teoman'ın pilav üstü tavuk yediği o sahneyi hatırlayalım. Bu kesinlikle sıradan, öylesine yazılmış bir menü detayı değildi. İki kardeşin yıllarca birbirlerinden habersiz büyümelerine rağmen aynı damak zevkine, aynı alışkanlıklara sahip olması aralarındaki bağı vurgulamak için senaristler tarafından bilinçli olarak yerleştirilmiş harika bir detay olarak görüyorum. Ancak işin çok daha ciddi bir boyutu var. Teoman'ın son dönemde artan burun kanamaları. Bu kanamalar sıradan bir stres veya yorgunluk belirtisi değil. Çok büyük ihtimalle ileride yaşanacak ciddi bir sağlık sorununun habercisi diyebilirim. Peki bu sağlık sorunu neye yol açacak? İşte benim teorim. Bu durum iki kardeşi kader bağlamında bir araya getirecek. Belki acil bir kan veya ilik nakli gerekecek ve tıbbi zorunluluklar yüzünden Aras ile Teoman'ın kardeş olduğu o hastane odasında resmen kanıtlanacaktır. Bu gerçekleşirse ekran başında hepimizi çok duygusal anlar bekliyor diyebilirim. Son olarak dizinin gidişatına yön verecek kadın karakterlerimizin artan ağırlığına değinelim. Deniz'in Teoman'a olan davranışlarında inanılmaz bir değişim var. Artık olayları uzaktan izleyen değil, elini taşın altına koyan bir Deniz görüyorum. Yeni bölümlerde Teoman'ı korumak adına çok beklenmedik büyük riskler alacağından eminim. Diğer tarafta ise Leyla karakterimiz var. Leyla artık sadece aşık bir kız değil. Aras'ın şüphelerine kulak veren ilk kişi konumunda. Babasına olan güveni sarsıldıkça Aras'a destek çıkacak ve geçmişin o karanlık izini onunla birlikte omuz omuza sürmeye başlayacaktır. Aras ve Leyla ittifakı bu dizideki bütün dengeleri değiştirecek en güçlü birliktelik olacaktır. Evet arkadaşlar, daha 17'nin yeni bölümü kelimenin tam anlamıyla nefesleri kesecek. Aksiyon, entrika, gözyaşı ve yüzleşmelerle dolu bu bölüm dizinin gidişatını temelden sarsacaktır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Aras Hakan'a rağmen fotoğrafı inceleyip gerçeği tek başına çözebilecek mi? Yoksa Teoman'ın burun kanamaları mı o büyük sırrı ortaya çıkaracak? Ve Hakan Leyla'nın yaralanmasının ardından gerçekten hatasını anlayıp duracak mı? Bütün düşüncelerinizi ve fikirlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında yazınız. Analiz videomuzu beğendiyseniz ve daha fazla daha 17 içeriği gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir sonraki daha 17 analiz videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.